Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün yine bir yemek tarifim var. Yemekleri çok seviyorsunuz. Tavuk baget yapacağız, baharatlı. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 7 adet tavuk baget kullanacağım. Ben bunları yıkadım. Üzerinde tüyler varsa mutlaka temizleyin. Yani marketten aldığınız gibi kullanmayın. O tüyleri falan güzelce temizleyip hazırlayın. Bir kasenin içine 1 litre kadar normal oda ısısında suyumuzu ekleyelim. İçine 1 çay kaşığı karbonat ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi yıkayıp temizlemiş olduğumuz bagetleri karbonatlı suyun içine bırakalım. Bu işlem Uzak Doğu mutfağına ait bir işlemdir. Bu tavuğun içindeki pH düzenini farklılaştırıyor. Yani bu ne demek? Piştiğinde içi böyle yumuşacık, kuru olmuyor. Hem de daha çabuk pişmesini sağlıyor. Kenara ıslayalım. Biz o arada da sosumuzu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı yoğurt. Baharat olarak ben hepsini açıklama bölümüne yazacağım. Tuz, salça, acı pul biber, köri, birazcık kekik ve kırmızı toz biber. Biraz da karabiber üzerine serpiyorum. Bu bütün sos malzemelerini çok detaylı bir şekilde açıklama bölümünde görebilirsiniz. 3 diş sarımsağımız var sevgili arkadaşlarım. Onu da güzelce isterseniz rendeleyin, isterseniz benim gibi sarımsak ezeceğiyle yapın. Şayet taze sarımsağınız yoksa da şöyle 1 tatlı kaşığı dolusu toz sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Sarımsağımızın da üçünü de aynı şekilde bir sarımsak ezeceğiyle hazırladım. 3 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ekleyelim. Ben zeytinyağı kullandım ama sıvı yağ da olur. 1 yemek kaşığı da bal ilave ediyoruz. Benim bu tarifim sevgili arkadaşlarım Uzak Doğu mutfağında çok bilindik bir tarif. Bal böyle tatlı ekşi deriz ya, öyle bir denge kuruyor. Çok ilginç, çok güzel, çok farklı bir lezzettir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sosumuza 1 yemek kaşığı un ilave ettik ve 1 tatlı kaşığı da kabartma tozumuzu ekleyip güzelce karıştıralım. Kabartma tozunun etkisi de üzerine sürmüş olduğumuz bu sosun böyle çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Aslında bunların hiçbirisi öylesine eklenmemiş şeyler. Yani hepsinin bir faktörü var. Şimdi sosumuzu güzelce karıştıralım. Yani hepsi birbirine iyice geçişmiş olsun. Bakın bu şekle getirelim. Bu aşamada yarım su bardağı soda ilave edelim. Yani yarım su bardağı tam yaklaşık ne kadar diyebilirim? 100 milim diyebilirim. Sodayı eklediğinizde birden böyle köpük köpük oluyor zaten. Olması gerektiği gibi. Şimdi güzelce karıştıralım. Pürüzsüz, güzel bir akışkan bir sos elde edelim. Bütün bunları hazırlamamız maksimum 10 dakika. Tavukları karbonatlı suda 20 dakika bekleteceğiz. 15-20 dakika yeterli. Bakın sevgili arkadaşlarım, sosunuzun kıvamı böyle olmalı. Sosumuz hazır. Ben hemen tavukları süzüyorum. Tekrar yıkayıp getiriyorum. Yani süzdükten sonra mutlaka duru suyla tekrar yıkayın. Tavukları getirdikten sonra da şöyle bir mutfak havlusuyla kurulayarak diğer bir tabağa alıyorum. Hani kurulamamızın sebebi sosun yapışabilmesi için. Bütün tavukları kuruladım. Üzerine bir bıçakla şöyle açabildiğim kadar çizikler açıyorum ki sos o kanallardan içine de girsin ve hem de bagetler fırında da çok güzel pişsin. Bütün bagetleri bu şekilde şöyle 2-3 tarafından birazcık keserek açıyorum. Hani çok derin de yapmayın, yani çok hafif hafif keserseniz yeterli. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün bu bagetleri önce sosa, sonra Hindistan cevizine bulayacağız. Hindistan cevizi sizi şaşırtmış olabilir. Yine hemen değinmek isterim. Uzak Doğu mutfağında Hindistan cevizine bulayıp o şekilde kızartıyorlar. Çok güzel, çok farklı bir lezzet katıyor. Korkarsanız, eğer yeni lezzetlere açık değilseniz, bildiğimiz kahvaltılık gevreği robottan geçirip ona bulayın veya galeta ununa da bulayabilirsiniz. Şimdi sosumuzu döktük. Bütün bagetlerin üzerine yarısını dökelim sosun. İyice karıştıralım. Bagetler sosta dinlenirken şöyle 5-6 tane patatesimiz var. Onları da elma dilimi şeklinde doğrayalım. Hemen bunu belirtmek isterim. Civcivlerden bir tanesi yazmıştı. Selvi abla, elma dilimi bir türlü doğrayamıyorum, benimkiler değişik oluyor diye. Aslında bunun çok kolay bir yöntemi var. Patatesi
4'e bölün uzunlamasına. Daha sonra böldüğünüz yerden de kesin. Bakın böyle 4'e bölün uzun olacak şekilde. Şimdi her bir tanesi bir dilim oldu. Baktınız ki çok kalın, yine böyle tam orta olacak bölümünden keserseniz patates dilimlerini böyle elma dilimleri gibi elde etmiş olursunuz. Bütün patatesleri doğradım. Hemen farklı bir tabağa alıyorum. Biliyorsunuz sosumuzun yarısını bagetlerin üzerine dökmüştük, hazırlamıştık. Şimdi sosumuz da şöyle bir 20 dakika kadar dinlendi. Yani bagetlerimiz sosun içinde dinlendi. Şimdi onu oradan alalım. Güzelce Hindistan cevizine bulayalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. Aslında bunu yağın içinde kızartılıyor. Ama yani yağın içerisinde bu budun pişmesi 25 dakikaya alır. 20-25 dakikayı ve tabii ki çok yağın içinde uzun süre kalmış oluyor. Ben daha hafif olması için fırında yaptım. Ama siz diyorsanız ki ben kızartacağım, aynen bu şekilde yağın içinde de kızartabilirsiniz. Patatesleri de bagetleri de. Ve bütün bagetleri Hindistan cevizine bulayarak tepsiye alıyorum. Yani bu Hindistan cevizi gerçekten çok güzel bir lezzet. Ben bunu Almanya'da bir komşumun uzak doğu mutfağı vardı. Küçük bir büfesi. Onda bir şey yediğimde dedim ki bu üzerindeki nedir? Galeta unu değil, bu farklı bir şey. Hindistan cevizi dediğinde çok şaşırmıştım. Bugün de sizlere bunu aktarmaktan mutluyum. Bütün bagetleri tepsiye dizdim. Kalan sosumuzu bagetleri sosladığımız tabağa alalım. Biliyorsunuz kenarda da böyle biraz Hindistan cevizimiz kaldı buladıktan sonra. Hiçbir nimeti ziyan etmiyoruz. Bu benim için çok önemli. Onu da sosun içine aktarın. Orada ne kaldıysa artık çöpe dökmeyin. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin yani. Her türlü besin sonuçta, çok lezzetli bir yiyecek. İyice karıştıralım ve patateslerimizi de bu kasemize alıp iyice her tarafına değecek şekilde elimizle harmanlayalım. Yani bu işlemi maalesef öyle çatalla bıçakla yapamıyoruz, elimizle. Sonuçta mutfakta tırnağınız yoksa, hijyene dikkat ediyorsanız elinizin değdiği her şey enerji akımı yapar. Yemekleriniz lezzetli olur. Ben o yüzden belki dikkatinizi çekmiştir. Hiç eldiven kullanmıyorum. Ama tırnaklarımı da uzatmıyorum tabii. Aslında severim uzun tırnak böyle bakımlı ama işimden dolayı hiç uzatmıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, hepsini dizdik. Şimdi bagetlerimiz ve patateslerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 220 derecede 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Şöyle alt rafa verin ki alttan ısıyı alarak çıtır çıtır güzel kızarsın. Ve 40 dakika pişirdim ben. Bir kontrol ettim. Nasıl kontrol edebilirsiniz? Hemen size göstereyim. Patatesi şöyle bir batırın ve bagetleri de şöyle elin çatalla bir batırıp bakın, yani bir kontrol edin. Pişmişlerse çıkarabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım. Patates bildiğiniz lokum olmuştu. Bagetler de aynı şekilde şahane bir şekilde pişmişti. Zaten ikisi neredeyse eşit sürede pişen iki besin. Ve büyük bir zevkle hemen şöyle sunuma geçiyorum ve doku testine başlıyorum. Yani bugün size çok güzel bir tarif hazırladım. Hiç hazır almanıza gerek yok. Bunları rahatlıkla evde yapabilirsiniz, mis gibi hem de. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Lezzeti daha güzel, besini daha güzel. Bakın sevgili arkadaşlarım, ben yanında mayonez ve barbekü sosla servis ettim. Hemen doku testine geçiyorum. Yani sevgili arkadaşlarım, burada dikkat etmenizi istediğim konu bagetlerin dışı çıtır ama içindeki o pırıllığı görün. O pırıl durması kuru değil. Çok, nasıl deriz buna Türkçe, sulu. Sulu da değil, nemli. Yani çok güzel nemli bir etiniz oluyor. Bakın. Bakın ne kadar pırıl duruyor. İşte karbonatlı suda beklettiğimiz için pH'sini değiştirdik. O da fırında 40 dakikada pişse kuruma olmadı. Bir de elimle şöyle doku testi yapmak istedim size gösterebilmek için. Umarım çıtırlığını duyuyorsunuzdur. Lokum gibi pişmişti. Buradaki tek amacım içinin nasıl güzel yumuşacık olduğunu görmeniz. Şöyle elimle de gösteriyorum. Bu arada hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Ben barbekü ve mayonezle servis ettim. Ama siz sarımsaklı süzme yoğurdun içine 2 yemek kaşığı da mayonez ekleyip karıştırın. Muazzam bir sosunuz olur. Onunla da servis yapabilirsiniz. Her türlü güzel olur. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum.
Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.